Bu yok artık. Bu kadar da olamaz diyeceğin türden bir şey. Çünkü az sonra anlatacaklarım hikayeden ya da romandan bir bölüm değil. Gerçekten yaşanmış, dünya tarihine geçmiş bir olay. Gözlerine, duyduklarına inanamayacaksın. Şu anda bunları anlatırken bile tüylerim resmen diken diken oldu. Bu asla açıklanamaz bir şey. Şöyle düşün. Bir sabah bir şehirde insanlar teker teker evlerinden çıkıyor ve ortada hiçbir sebep yokken ölene kadar dans ediyor. Evet, yanlış duymadın. Bu insanlar ölene kadar dans ediyor. Arkadaşlar, ortada ne müzik, ne bir kutlama, ne de bir şölen var. Sanki görünmeyen bir güç bu insanları ele geçirmiş gibi. Birbirlerine bakıyorlar ve aynı anda, aynı ritimde ölümüne dans ediyorlar. Başta inanmadım. Okudum, araştırdım ve zihnimde sadece tek bir şey canlandı. Lanet. Bu salgın olamazdı. Bu lanetin dansıydı. Eğer hazırsan şimdi seni tarihin en karanlık ritmine götürüyorum. Dansın lanetine. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Tarih, insanlığın en karanlık anılarını genelde savaşlarla, salgınlarla ya da kıtlıklarla hatırlar. Ama bazen öyle anlar, öyle olaylar yaşanır ki ne bilim açıklar ne de mantık kabul eder. İşte 1518 yılında Strasbourg'un taş sokaklarında yaşananlar da tam olarak böyleydi. Bir felaket, bir kabus ama bu kez öldüren bir hastalık değil, dansın ta kendisiydi. Her şey bir Temmuz sabahı başladı. Sokaklar yaz sıcağının ağırlığıyla sessizdi. Hem de çok sessiz. Derken bir kadın çıktı evinden. Adı Frau Troffe. Hiçbir neden yokken, kimseye bir şey söylemeden durduk yerde dans etmeye başladı. Ne bir müzik vardı, ne de bir festival. Ama o sanki görünmeyen bir şarkının ritmine kapılmış gibiydi. Dakikalar geçti, saatler geçti ve Frau Troffe hala dans ediyordu. Ayakları kan içindeydi. Yüzü solgun, gözleri ise donuk. Bedenini durdurmak istiyor gibiydi ama duramıyordu. İlk gün onu izleyenler sadece şaşkındı. Ama ikinci gün korku başladı. Üçüncü günse biri daha dans etmeye başladı. Sonra bir başkası. Bir hafta geçmeden 30'dan fazla kişi ve kısa süre içinde yüzlerce insan Strasbourg sokaklarında kontrolsüzce dans etmeye başladı. Ama bu bir eğlence ya da kutlama değildi. Bu ölümle yapılan bir danstı. İnsanlar günlerce durmadan dans ettiler. Bazıları kahkahalar atıyor, bazıları ise ağlıyordu. Kimi çığlık atarak yere düşüyor, sonra yeniden kalkıp kaldıkları yerden dansa devam ediyordu. Kalpleri dayanamayanlar birer birer yere yığılıyordu. Görgü tanıkları insanların kanlar içinde hala ritme ayak uydurduğunu anlattı. Sanki görünmeyen bir el bu insanların ipleriyle kukla oynatır gibi oynuyordu. Sanki şehir şeytani bir müzikle lanetlenmişti.
Yöneticiler ne yapacaklarını bilemedi. Kimi Tanrı'nın gazabı dedi. Kimi ise Aziz Vitus'un laneti. Bazıları ise şeytanın Strasbourg'u ele geçirdiğine inandı. İşte en büyük hata da o zaman yapıldı. Yetkililer insanlara dur demek yerine onlara daha çok dans etmeleri için sahneler kurdu. Bir orkestra çağırdılar. Müzisyenler tuttular. Bırakın dans etsinler, bu enerjiyi içlerinden atsınlar dediler. Ama şehir artık bir cehenneme dönmüştü. Davullar hızlandı, bedenler çırpındı ve her ritimle birlikte bir başka ruh daha sönmeye başladı. Maalesef o günlerde dans eden yüzlerce insan öldü. Ama garip olan şuydu: ölenlerin yüzünde acıdan çok donmuş bir ifade vardı. Sanki bir trans halindeydiler. Kimi gülümserken, kimi dua ederken son nefesini verdi. Ve dans hastalık gibi yayılmaya devam etti. Dans eden birini gören bir başkası ritme kendini kaptırıp o da dans etmeye başlıyordu. Dans edenleri görmek bile yetiyordu. Sanki lanet gözle bulaşıyordu. Bugün bile hiç kimse bu konuyla ilgili kesin bir açıklama yapamadı. Bazı bilim insanları o yıllarda ekinlere bulaşan ergot mantarını suçladı. Bu mantarın halüsinasyonlara, kalp spazmına ve kontrolsüz kas hareketlerine neden olabileceği yönünde tahminler yürüttü. Ama diğer teoriler çok daha karanlıktı. Bazılarına göre bu toplu bir psikozdu. Tanrı korkusuyla deliliğin birleştiği kitlesel bir histeri halinden başka bir şey değildi. Fakat bazılarına göre ise Strasbourg halkı farkında olmadan çok ama çok lanetli bir ritüelin parçası olmuştu. Şeytan onların ayaklarından ruhlarını çekip almıştı. Dans salgını yaklaşık 1 ay sürdü ve bir sabah sanki görünmeyen bir el tüm şehri susturdu. Sokaklar dans eden insanların ölü, cansız bedenleriyle doluydu. Ama müzik hala rüzgarın içinde yankılanıyordu. O lanetli ritim kimsenin duyamadığı bir yerden geliyordu. Bugün Strasbourg'un eski taş sokaklarında yürürken gece geç saatte dikkatle dinlersen bazen bir ayak sesi, bazen bir fısıltı duyulur. Kimi der ki o müzik hala çalıyor ve bir gün biri o ritmi tekrar duyarsa lanet yeniden başlayacak. Eğer bir gün sen de sebepsizce dans etmeye başlarsan ve duramayacağını fark edersen, belki de 1518'in laneti seni de bulmuştur. Çünkü o müzik, o lanetli müzik hala bitmedi.